Bir çağ kapanıyor. Bir millet yeniden doğuyordu. 20. yüzyıl, dünya tarihine iz bırakan büyük liderlere tanıklık etti. Ancak, içlerinden biri vardı ki, sadece bir milleti kurtarmakla kalmadı. Ona yepyeni bir kimlik kazandırdı. O, sadece bir komutan değil, bir düşünür. Sadece bir devlet adamı değil, bir devrimciydi. Adı, cesaret ve kararlılıkla anılan bir lider. Mustafa Kemal Atatürk. Düşmanların dört bir yandan kuşattığı, yorgun ve umutsuz bir millet. Tarihten silinmek istenen bir vatan. İşte tam da böyle bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk çıktı sahneye. Sadece askeri dehasıyla değil, azmiyle, vizyonuyla ve milletine olan sonsuz inancıyla Türk halkını ayağa kaldırdı. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir diyerek, yeni bir çağın kapılarını araladı. Ama Atatürk'ün hikayesi, sadece savaş meydanlarında kazanılan zaferlerden ibaret değil. O, eğitime, bilime, sanata ve çağdaşlaşmaya adanmış bir ömrün ta kendisiydi. Yalnızca bugünü değil, geleceği inşa etti. Attığı her adım, dile getirdiği her söz, bizlere birer rehber olmaya devam ediyor. Peki, onu gerçekten ne kadar tanıyoruz? Çocukluk yıllarından askeri kariyerine, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet devrimlerine kadar, Atatürk'ün hayatını, fikirlerini ve mirasını derinlemesine incelemeye hazır mısınız? Bu video serimizde, tarihin akışını değiştiren bu büyük liderin izini süreceğiz. Atatürk'ün ilham veren yaşam öyküsüne ve düşüncelerine birlikte tanıklık edelim. Çünkü onun mücadelesi, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de yolunu aydınlatıyor. Haydi, bu büyük yolculuğa başlayalım. Atatürk'ün ailesi. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te, Koca Kasımpaşa Mahallesi, Muhtar Sokak, No 38'de bulunan ve bugün müze olan 3 katlı bir evde dünyaya gelmiştir. Babası, o sırada kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi, ilkokul öğretmeni olan Kızıl Hafız Ahmet Efendi. Anne tarafından dedesi ise Sofuzade Feyzullah Efendidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün hem baba hem de anne tarafından soyu, evladı Fatih Han, yani Rumeli'nin fethinden sonra, buraların Türkleştirilmesi için Anadolu'dan, yani Konya Karaman bölgesinden, göçürülüp, iskan edilen Türk boylarındandır. Baba soyu, günümüzde Makedonya Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan, Manastır vilayetinin Debrey-Bala sancağına bağlı, Kocacık köyüne yerleşmiştir. Ali Rıza Efendi'nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi ile, onun kardeşi Kızıl Hafız Mehmet Emin Efendi, 1800'lü yılların başında, o dönemde yine bir Türk toprağı olan Selanik'e göç etmişlerdir. Ali Rıza Efendi, 1841 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. Selanik'te Abdi Hafız Mektebi'nde okumuş, Vakıflar İdaresi'ne katip olarak girmiş, gümrük memurluğu görevlerinde bulunmuş ve son olarak ticaretle meşgul olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne soyu da, Fatih Sultan Mehmet döneminde Konya Karaman civarından Rumeli'ye göçürülüp, iskan edilmiş olan Türk boylarındandır. Bu sebeple aileye, Konyarlarda denilmektedir. Tamamen Türk olan Vodina sancağına bağlı, Sarıgöl nahiyesine yerleşen aile, sonradan Selanik yakınlarındaki Lankaza'ya geçmiştir. 1841 doğumlu Ali Rıza Efendi, 1857 doğumlu Zübeyde Hanım ile 1871'de evlenmiştir. 6 çocukları olmuştur. Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa, Makbule ve Naciye. Kardeşlerinden Fatma 4, Ahmet 9, Ömer 8 yaşlarında, o senelerde Rumeli'yi kasıp kavuran, salgın kuşbalazı yani difteri hastalığından, çocuk yaşlarında vefat etmişlerdir. En küçükleri olan Naciye'nin ise, Mustafa Kemal Mektebi Harbiye'de öğrenciyken, vefat ettiği düşünülmektedir. Atatürk, Selanik asker, rüştiyesinden itibaren, hayatı boyunca dostlukları ve arkadaşlıkları devam etmiş olan, Fuat Bulca'ya bir gün şöyle demişti. Kardeşlerim arasında en sevdiğim Naciye'ydi. Çocuk yaşının üstünde hisli, duygulu ve öğrenmeye meraklıydı. Ben Harbiye'ye giderken, kitaplarımı istemişti. Annemden onu okutmasını istemiştim. Ne ablam Fatma'yı, ne ağabeylerim Ahmet ve Ömer'i hatırlıyorum. Son ikisi aynı yıl, 1883'te, ben 2 yaşındayken ölmüşler. Naciye, annem gibi sarışın, mavi gözlü, duru beyaz tenliydi. Mustafa Kemal, 1886 yılında, 6 yaşına girdiğinde ilkokul çağına gelmiştir. Babasının istememesine rağmen, Zübeyde Hanım'ın ısrarları üzerine, önce Koca Kasım Mahallesi'ndeki mahalle mektebine törenle giren Mustafa, kısa bir süre sonra, Selanik'in şöhretli öğretmenlerinden ve eğitimcilerinden, Şemsi Efendi'nin yeni metotlarla elifba öğretimi yaptığı, özel okula yazdırılmış ve esas öğrenimine burada başlamıştır.
Mustafa okuyup yazmayı burada öğrenmiş, babasının ölümüne kadar bu okulun sınıflarını düzenli olarak takip etmiştir. Ticari faaliyetleri iyi gitmeyen Ali Rıza Efendi, bu olaydan çok etkilenmiş ve hastalığa yakalanarak 23 Mayıs 1886 tarihinde Selanik'te vefat etmiştir. 3 çocukla dul kalan Zübeyde Hanım, kardeşi Hüseyin Ağa'nın yönettiği Lankaza'daki Rapla çiftliğine gitmiştir. Bu durum, Mustafa'nın öğrenim hayatına bir süre ara vermesine neden olmuştur. Öğrenmek ve yetişmek imkanlarından mahrumiyetin verdiği huzursuzlukla, adeta bunaldığı görülen bu kabiliyetli ve yaratıcı çocuğu, annesi nihayet okula devam etmek üzere, Selanik'teki teyzesinin yanına yollamak zorunluluğu duymuştur. 6 ay kadar süren çiftlik hayatından sonra, Selanik'e gelen Mustafa, Mülkiye Rüştiyesi'ne başlamıştı. Selanik'teki öğrenimi. Mustafa Kemal, annesinin ısrarı sonucu, önce mahalle mektebine başlamış, kısa bir süre sonra da, Şemsi Efendi'nin yeni metotlarla eğitim öğretim yaptığı özel okula devam etmiştir. Ali Rıza Efendi'nin vefatı sonrası, Zübeyde Hanım'ın çocukları ile birlikte, kardeşinin Lankaza'daki çiftliğine gidişi, Mustafa'nın öğrenim hayatına bir ara vermesine neden olmuştur. 6 ay kadar süren çiftlik yaşamından sonra, Selanik'e gelen Mustafa, Mülkiye Rüştiyesi'ne başlamıştır. Burada, matematik öğretmeni Hüseyin Efendi'nin, sınıftaki bir olay nedeniyle Mustafa'yı dövmesi üzerine, Mustafa, büyük annesi Ayşe Hanım tarafından okuldan alınmıştır. Çocukluğundan itibaren, askerliğe büyük bir ilgi duyan Mustafa, asker olmak istiyordu. Hatıralarında kendisinin anlattıklarına göre, üniformalı olarak, askeri rüştiye giden komşularından Kadri Bey'in oğlu Ahmet ve sokaklarda gördüğü üniformalı subaylar, onun askerlikle ilgili heveslerini kamçılamıştır. Nihayet, asker olmasını istemeyen annesine haber vermeden, Selanik Askeri Rüştiyesi'nin sınavlarına girerek başarılı olmuştur. Daha önceden, 4 yıl olarak eğitim yapan askeri rüştiyelerin, o yıl 1. sınıflarının lağvedilerek, 3 yıla indirilmesi üzerine Mustafa, Nisan 1894'te, Selanik Askeri Rüştiyesi'nin 2. sınıfından öğrenimine başlamıştır. Bu dönemde sivil ortaokullar çekiciliği az olan okullardı. Askeri rüştiyeler ise Türkçe'ye daha çok önem vermekte, yabancı dile 2 yıl erken başlamaktaydılar. Fransızca, ders olarak okutulmaktaydı. Bu okullarda spor salonları da bulunmaktaydı. Sivil rüştiyeler ise bu imkanlara sahip değildi. Yine askeri rüştiyelerde öğrenciler, yetenekleri ve durumlarına göre yükselebiliyorlardı. Tüm bunların yanı sıra bu okulları bitirenler, orduya girdiklerinde, geniş Osmanlı İmparatorluğu'nun uzak köşelerindeki insanların yaşayışlarını görüp, öğrenme fırsatını bulabiliyorlardı. Bu, sivil okul mezunlarının kolay kolay elde edemedikleri bir başka imkandı. Selanik Askeri Rüştiyesi, Mithatpaşa Caddesi'nde, yeni ve oldukça güzel bir binaya sahip bulunan, düzenli ve disiplinli bir okuldu. Dersleri ihtisas esasına göre okutan ve çoğunluğunu subaylar teşkil eden, bir öğretim ve yönetim kadrosuna sahipti. İlk gençlik çağındaki, 200 civarında üniformalı subay adayı, tam bir disiplin içinde ortaöğrenimle birlikte, ilk askerlik eğitimlerini de burada görmekteydiler. Mustafa çok kısa sürede, öğretmenlerin ve komutanlarının dikkatlerini çeken, seçkin bir öğrenci olarak kendisini çevresine tanıttı. Kendi hatıralarında anlattığına göre, Mustafa Rüştiye'de matematik dersine merak sarmış, bu derste sınıfın müzakerecileri arasına girmişti. Çok sevdiği bu dersin öğretmeni, Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey, onun yetenek, yaratıcılık ve olgunluğunu teşhis ederek ona Kemal adını vermiştir. Böylece, yarının Atatürk'ü, Mustafa Kemal olarak tarihe mal oluyordu. Mustafa Kemal, 1895 yılı sonu veya 1896 yılı Ocak ayında, 15 yaşında, askeri rüştiyenin 40 kişilik olan son sınıfını, derslerden geçme tam notu olan 45 alarak 4. bitirmiştir. Manastır Askeri İdadisi öğrenimi ve burada kişiliğini etkileyen olaylar ve insanlar. Mustafa Kemal, askeri rüştiyeyi bitirirken, idadi eğitimine İstanbul'da, Kuleli Askeri Lisesi'nde devam etmek istemiştir. Fakat, vatansever bir kurmay subay olan Hasan Bey, onu bu kararından vazgeçirmiştir. Hasan Bey, birçok defa rüştiyeye mümeyyiz olarak gelen ve sınavlarda Mustafa Kemal'i tanıyıp, seven bir komutanıydı. Hasan Bey, o günlerde bir münasebetle genç öğrencisine, lise eğitimine nerede devam edeceğini sormuş ve niyetinin İstanbul'a gitmek olduğunu anlayınca da, şu tavsiyede bulunmuştur. Bundan vazgeçiniz oğlum. Manastıra gidiniz. Orada daha iyi yetişirsiniz. Mustafa Kemal, Hasan Bey'in bu tavsiyesini dinleyerek, Manastır Askeri İdadisi'ne gitmiştir. 1896 yılı Mart ayının ortalarına kadar, Selanik'te tatilini geçiren Mustafa Kemal, tatil bitiminde, Selanik'ten trenle Manastır'a yolcu edilmiştir. İdadi'de yatılı ve daha üstün dereceli bir okulun,
hayat ve öğretim şartlarına kısa sürede intibak eden genç Mustafa Kemal için, artık ömrünün sonuna kadar sürecek olan, aile yuvası dışındaki hayat başlamıştır. Bundan sonra ev yaşantısı, sadece izin ve tatillerde kısa süreli olabilecektir. Askerlik mesleğinin, meşakkatli ve zorlu özelliklerinden de kaynaklanan bu durum, biraz da onun bağımsız yaşama karakterine uygun düşmüştür. Manastır Askeri İdadisi'ndeki sınıf arkadaşları arasında, Üsküp, İşkodra, Yanya ve Manastır Askeri Rüştiyelerinden gelen öğrenciler bulunmaktadır. Bu ortam içinde çeşitli karakter, mizaç ve seviyede genç insanlarla tanışmak, anlaşmak ve onlara kendini kabul ettirmek hususunda, Mustafa Kemal'in üstün vasıflarının burada da büyük bir rol oynadığı şüphesizdir. Manastır Askeri İdadisi'nde Mustafa Kemal, matematikte çok başarılı olmuş, Fransızca'da ise istediği seviyeye gelememiştir. Kendi hatıralarında bunu şöyle anlatmıştır. Askeri rüştiyeyi ikmal ettiğim zaman, merakım epeyce ileri gitmişti. Manastır Askeri İdadisi'nde, matematik pek kolay geldi. Bununla meşgul olmaya devam ettim. Fakat Fransızca'da geriydim. Muallim benimle çok meşgul olmuyor. Acı ihtarlarda bulunuyordu. Burada Mustafa Kemal'i en çok etkileyen arkadaşlarından biri olan Ömer Naci, ona edebiyat ve şiir merakı aşılamıştır. Sonradan İttihat ve Terakki Partisi'nin hatibi olacak olan ve genç yaşta 1. Dünya Harbi sırasında hayatını kaybeden Ömer Naci, Bursa Askeri İdadisi'nden kovularak Manastır İdadisi'ne yollanmıştı. Mustafa Kemal hatıralarında şunları anlatmıştır. O zamana kadar edebiyatla çok temasım yoktu. Merhum Ömer Naci, Bursa İdadisi'nden kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Daha o zaman şairdi. Benden okuyacak kitap istedi. Bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Bir arkadaşın, kitaplarımdan hiçbirini beğenmemesi gücüme gitti. Onun ilgilendiği konunun, şiir ve edebiyat olduğuna o zaman muttali oldum. Onunla çalışmaya başladım. Şiir bana cazip göründü. Fakat kitabet hocası diye yeni gelen bir zat, beni şiirle iştigalden men etti. Bu tarz iştigal seni askerlikten uzaklaştırır dedi. Ne var ki, güzel yazmak hevesi bende baki kaldı. Bu ikazı yapan kitabet öğretmeni, alay emini Mehmet Asım Efendi'dir. Aynı olayı, Mustafa Kemal daha sonraları Ali Fuat Paşa'ya şöyle anlatır. Eğer kitabet hocamız imdadıma yetişmeseydi, ben de şair olup çıkacaktım. Çünkü hevesim vardı. Asım Efendi bir gün beni çağırdı. Bak oğlum Mustafa dedi, şiiri filan bırak. Bu iş senin iyi asker olmana mani olur. Diğer hocalarınla da konuştum. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. Sen Naci'ye bakma. O hayalperest bir çocuk. İleride belki iyi bir şair ve hatip olabilir. Fakat askerlik mesleğinde katiyen yükselemez. Hocamın ne kadar haklı olduğunu hadiseler ispat etti. Çok arzu ettiği halde Naci, Erkan'ı harp zabiti olamadı. Bu ikaz ve yönlendirmenin Atatürk'ün hayatını ve kaderini doğrudan etkilediğine şüphe yoktur. Fakat Ömer Naci'nin de Mustafa Kemal'in fikri altyapısının oluşmasında diğer faktörlerle birlikte önemli bir rol oynadığı da kesindir. Nitekim, genç Mustafa Kemal'in dönemin vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal ile Türkçü şairi Mehmet Emin Yurdakul'un şiirleriyle tanışmasında Ömer Naci'nin etkili olduğu bilinmektedir. İdadi'de Namık Kemal'i tanımak, duymak, onun gizlice elden ele dolaşan vatan şiirlerini bulmak, okumak işini Hatip Ömer Naci sağlamıştır. Atatürk, sonradan 14 Eylül 1931'de yaptığı bir konuşmada Mehmet Emin Yurdakul ile ilgili şunları söylemiştir. Şair Mehmet Emin Yurdakul'un ilk kez Manastır Askeri İdadisi'nde öğrenciyken okuduğum "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur" dizeleriyle başlayan manzumesinde bana ulusal benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum. Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge Bey'in de etkisiyle Fransız ihtilalinin temel ilkelerinden biri olan hürriyet kavramı ile de burada tanışmıştır. Topçu kolası Mehmet Tevfik Bey, o dönemin tarihçilik anlayışından uzak, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliğiyle kavramış ve öğrencilerine dersini sevdirerek esaslı tarih bilinci ve kültürü veren bir öğretmendi. Ali Fuat Cebesoy'un değerli ve milliyetçi bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine tarih zevkini veriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliğiyle kavramış bulunan hocasından daima saygı ile söz etmiştir. Bir gün bana Tevfik Bey'e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı, demiştir. Şeklinde tanıttığı kolası Mehmet Tevfik Bey, Atatürk'ün derin tarih bilgisi ve bilincinin oluşmasında önemli katkısı olmuştur. Manastır İdadisi'nin 2. sınıfına geçen Mustafa Kemal, 1897 yılının ilk günlerinde Sıla iznini geçirmek üzere trenle Selanik'e dönmüştür. Mart'ın ilk günlerine kadar devam edecek izinden faydalanarak Fransızcasını kuvvetlendirmeyi düşünmüş
ve 1888'de kurulmuş olan Tophane semtindeki Firerler Okulu özel kurslarına kaydını yaptırarak dersleri düzenli olarak takip etmiştir. Birinci sınıfta kendisini ikaz eden, Fransızca öğretmeninin acı ihtarlarına yeniden muhatap olmak istememiştir. Kendi hatıralarında, 2-3 ay gizlice Firerler Mektebi'nin hususi sınıfına devam ettim. Böylece mektep derslerine nispetle fazla derecede Fransızca öğrendim demiştir. Bu özel derslerde Mustafa Kemal'in öğretmenlerinden biri Frere Rodriguez'dir. Öğretmeninin anlatımına göre Mustafa Kemal gayet ciddi, zeki ve çalışkan, elinde daima kitap bulunan bir gençtir. Mustafa Kemal, subay olduktan sonra da zaman zaman kendisinden ders almaya gelmiştir. Mustafa Kemal, gerçekten İdadi'den başlayarak gençlik yıllarında Fransızca öğrenmeye büyük önem vermiştir. O, bir kurmay subay, mutlaka yabancı dil bilmelidir. Bunun aksini düşünmek büyük hatadır, demiştir. Manastır Askeri İdadisi'nde, Mustafa Kemal'in ilk seneye ait öğrencilik hayatı hakkında resmi bir belgeye sahip değiliz. Fakat 1897 Aralık ayında, 2. sınıftan 3. sınıfa geçerken, yalnız kitabet ve Fransızcadan 45 üzerinden birer not eksiğiyle 44 aldığını ve 52 mevcutlu sınıfı 3. olarak bitirdiğini biliyoruz. Bu seneki durumunu Mustafa Kemal sonradan şöyle anlatmıştır. İdadi'deyken inatla bir surette çalışıyordum. Sınıfta 1. 2. olmak için hepimizde şiddetli bir gayret vardı. Bu çalışmanın ve başarılı bir askeri lise eğitiminin ardından Mustafa Kemal, Aralık 1898'in ilk yarısında, son bulan sınavların sonucunda her dersten tam not alarak 54 mevcutlu 3. sınıfı 2. olarak bitirip diplomasını almıştır. Aslında not defteri incelendiğinde görülmektedir ki, sınıfın 2 birincisi vardır. Listede 1. gösterilen Selanikli Ahmet Tevfik Efendi ile 2. sırada yer alan Mustafa Kemal'in notları aynıdır. Her ikisi de ve her dersin tam numarası olan 420 toplam not ile mezun olmuşlardır.